hocam, nasılsınız? Merhaba Büşra, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün sizinle Toplumun Görünümü 2022 Salgın Sonrası Toplum raporunu konuşacağız. Öncelikle Sosyal Veri adlı bir site geliştirdik. Bu sayede Türkiye'ye ait birçok veriye artık kolaylıkla erişebiliyoruz. Sosyal veri sitesine de katkı sağlayacak güncel verilerin olduğu raporlar hazırlıyoruz. İlki Toplumun Görünümü 2020 İstatistiksel Verilerle Türkiye Toplumu raporuydu. Bu raporun devamı niteliğinde olan Toplumun Görünümü 2022 Salgın Sonrası Toplum raporunu yayınladık. Toplumsal alanın birçok yönüne ışık tutan kapsamlı bir rapor karşımızda. Bu süreci ben biliyorum ama böyle bir raporun düşünsel arka planı ve hazırlık evresi hep merak edilir. Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii uzun ve yorucu bir hazırlık süreci oldu. Birlikte çalıştık. TODAM'daki arkadaşlarla hep birlikte çalıştık. Ve bir kere 300'e yakın veri serisi hazırladık. Yani nüfustan, aileye, eğitimden, medyaya, Türkiye ile ilgili ama sadece Türkiye'yi içermeyen, uluslararası bazı verileri de içeren 300'e yakın veri serisini hazırladık, tablolaştırdık. Bazılarını grafikleştirdik, bazılarını karşılaştırmalı bir şekil yaptık. Ve bunlarla ilgili çerçeve analizler hazırladık. Ve bu raporun temasının da salgın sonrası toplum olması gerektiğine birlikte karar verdik ve salgın sonrası toplum, salgından sonraki aşamaya nasıl geçiyoruz, ne yaşadık, bu konuları tartışmak, masaya yatırmak istedik. Dolayısıyla veri derleme aşaması ayrı bir süreç oldu. Verileri teyit etmemiz gerekti, bazı verileri sıfırdan oluşturmamız gerekti. Ama hem öğretici hem de kapsamlı bir rapor oldu. Rapor salgın sonrası toplum temasıyla çıktı. Aslında halen salgın sürecindeyiz. Şimdi akıllara şöyle bir soru geliyor. Hani halen salgın sürecindeyiz ama rapor salgın sonrası toplum temasıyla çıktı. Neden bu temayı kullanmayı tercih ettiğimizi ve analizlere bunu nasıl yansıttığımızı açıklar mısınız? Tabii yani şöyle salgının tıbbi boyutu tabii ki bitmiş değil. Yani hatta bazı kişilerde, bazı bünyelerde doktorlar, tıp uzmanları diyor ki 5 sene, 10 sene kalıcı etkiler bırakabilecek. Ama biz tabii ki tıbbi tarafıyla sadece ilgilenmiyoruz. Biz son 2 senede yaşadığımız sürecin çok katmanlı bir muhasebesini yapmaya çalıştık. Yani aile kurumu bu süreçte ne yaşadı, nasıl dönüştü, nasıl etkilendi? Eğitim sistemi de ne yaşadık? Çalışma hayatı nasıl alt üst oldu? Eşitsizlikler, toplumsal eşitsizlikler derinleşti mi? İyileşti mi? Gibi soruların peşine düştük. Dolayısıyla bu kadar bütün dünyayı ilgilendiren, Türkiye'de de çok yoğun yaşanan salgın denilen olguyu çok katmanlı bir analizden geçirmek istedik. Bu da biraz ilk defa yapılan bir şey oldu diyebilirim. Hocam, ön kısımda 16 bölüm var ve bu bölümlerde ulusal, uluslararası kaynaklardan çok fazla veri var. Bu kadar veriyi derlemek zor olmadı mı? Zor oldu tabii. Bunu en iyi sen biliyorsun birlikte yaptığımız için. Ee, Yani şöyle tabii evet yani nüfustan başlamak üzere nüfus, hane halkı, aile, sosyal gruplar, eğitim, sağlık, hukuk gibi alt başlıklarda çok fazla veri var ve karşılaştığımız sorunlar oldu. Mesela bazı konularda verileri teyit etmemiz gerekti. Yani en temel verilerde bile enflasyon gibi, ondan sonra iş gücü verileri gibi ulusal kaynaklar, TÜİK'in bazı raporları tabii ki muteber bilgiler ama uluslararası bazı veriler farklı söyleyebiliyordu. Dolayısıyla karşılaştırmalı çalışmamız gerekti. Bazı veriler hiç yoktu. Mesela Türkiye'de ölüm istatistikleri son 2 yıldır yani 2020 ve 21'de henüz yayınlanmadı halen daha. Dolayısıyla ölümle ilgili yani demografik verileri, aile tipi, aile büyüklüğü gibi konuları çok fazla tartışmamız en azından son 2 senenin verisi olmadan mümkün olmadı. Dolayısıyla veri konusu aslında Türkiye'de çok önemli bir konu. Bunu her olayda yaşıyoruz. Ama bu tür analitik raporlar hazırlamak isteyen araştırmacılar için çok daha hayati. Çünkü onlar verinin suya sabuna dokunan insanlar oluyorlar ve verinin nasıl hazırlandığı, ne kadar yeterli hazırlandığı da hemen karşımıza çıkıyor. Peki raporun temel bulguları nelerdir? Kısaca bir toparlar mısınız bizim için? Çok fazla bulgumuz var yani ama bir iki tanesinden belki bahsedeyim kısaca. Bir tanesi Türkiye'de yaşlanıyoruz. Yani yaşlanan bir toplumuz. Yani biz uzun yıllar kendimizi genç bir toplum olmakla e, iftihar ettik. Genç nüfusumuz fazla, çok dinamik bir nüfusumuz. Öyleydi. Halen daha genç nüfus önemli bir
orana tekabül ediyor. Ama verilerden baktığımızda görüyoruz ki artık yaşlanmaya başlamış bir toplumuz. Yani ve bu yaşlanmanın da alt kırılımları var, alt kategorileri var. Mesela kırsal nüfus içerisinde yaşlı oranı %20'nin üstüne çıktı. Bunu görebiliyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Ne anlamda ciddi bir şey? Artık kırda yaşlananların yerinde yaşlanma, aktif yaşlanma gibi sorunları, aynı zamanda sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı, aynı zamanda sosyal ihtiyaçları artık Türkiye'nin önüne geliyor. Bir de kentte yaşlanacağız aslında. %90'ı aşan bir kentin nüfusu var. Dolayısıyla artık kentte nasıl yaşlanacağız? Yaşlanırken kentsel mekanları, kentsel imkanları, kaynakları nasıl, ne kadar kullanabileceğiz? Hangi dezavantajlar bizi bekliyor? Bunlar mesela temel bulgulardan biri oldu. İkinci bir bulgu da konut ve barınma. Yani barınma anayasal bir hak aslında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre. Ama şunu görüyoruz yine verilerden. Kiracılık oranı artıyor. Mesela 10 sene önce %20 idi nüfusun kiracı olma oranı. Son veriye göre %27'ye çıktı. Giderek de artacak. Neden? Çünkü artık daha fazla şehirdeyiz. Artık daha fazla istihdama katılıyoruz. Kadınlar artık ailelerinden ayrı eve çıkıp çalışma hayatına ve eğitim hayatına katılmaya daha fazla başladılar. Dolayısıyla kiracılık oranı artıyor. Bir de tabii ki konut piyasasında alım gücünün erimesiyle kendi evine geçme imkanı dar gelirli için, dar gelirli haneler için veya tek gelirli haneler için giderek zorlaşıyor. Bu salgınla üst üste binen bir şey oldu ve biz salgını zaten tek boyutlu ele almamak derken tam da bunu kastediyordum. Yani ekonomik süreçlerle, siyasi dinamiklerle, toplumsal kurumlarla birlikte salgın kümülatif nasıl etkiler yarattı onu merak ettik bu raporda. Ücretlileşmeden bahsettik biraz önce. 1980'lerden bu yana hızla artan ücretlileşmenin halen daha baskın olduğunu görüyoruz. Nitelikli emeğin istihdam piyasalarındaki yeri ve karşılığı da büyük bir belirsizlik yaşıyor haliyle. Salgın bu belirsizlikleri ne yönde etkiledi? Salgından çalışma hayatı ve meslekler nasıl etkilendi? Çok etkilendi. Yani tabii ki o kapanma sürecinde 2020 boyunca birçok insan işine gidemedi. İşletmeler kapalıydı. İşinden olma ihtimali olan birçok insan vardı. İşte hükümetin kısa çalışma ödeneği sayesinde o kadar ciddi bir işsizlik yaşanmadı. Ama yine verilerden gördüğümüz üzere 2020 boyunca işsizlik arttı. İstihdam oranı azaldı. 2021'de biraz toparladı işsizlik ve istihdam dengesi. Uzaktan çalışmayı tecrübe ettik ama uzaktan çalışma sadece belli sektörlerde, belli meslek grupları, belli becerilere sahip. Aslında zaten salgından önce uzaktan çalışabilen gruplar için daha çok mümkün oldu. Yani Türkiye'de çalışma hayatının dağılımına baktığımızda hizmet sektörünün alt kademeleri, hani vasıfsız hizmet işçisi, çalışanı dediğimiz insan grubunun çok yoğunlaştığını, son 10 senede, 20 senede çok hızlı yükseldiğini oranını görüyoruz ve bu işler de zaten uzaktan çalışılan işler değil. Nedir? Garsonluk gibi, nedir? Tezgahtarlık gibi işler ve bunlar salgında ciddi anlamda bir ket yedi. Bir de salgının insanlara getirdiği bir güvensizlik ve belirsizlik hali vardı. Bu da insanların iş arayışında, işle ilgili 3 yıllık, 5 yıllık planlarında, niyetlerinde ciddi bir ket vurdu tabii ki. Şimdi emeğin aldığı pay, bu önemli bir husus. Ülke içinde üretilen ekonomik değerden emeğin aldığı pay hızlı bir kayıp yaşıyor. Burada bir asimetri var. Diğer taraftan da işletmelerin elde ettiği ekonomik değer artıyor. Hı hı. Yani emeğin aldığı pay hızlı bir kayıp yaşarken işletmeler buna karşın ekonomik değerleri artıyor. Salgın süreci bu eşitsizliği daha da derinleştirdi diyebilir miyiz? Evet, yani emeğin aldığı pay, yani ücretli çalışanların milli gelirden aldığı pay ciddi oranda salgında azaldı. Yani 2020 başına kadar ücretlerin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %31 civarındayken daha sonra %27'lere düştüğünü, hatta 2022 başında salgının 2 yıllık etkisiyle %24'lere kadar düştüğünü gördük. Bunun arkasında tam da dediğin gibi ücretlileşme dediğimiz bir şey var. Artık 10 insandan, yani çalışan 10 kişiden 7'si, en az 7'si Türkiye'de ücretli çalışıyor. Kendi işini yapmıyor ve daha çok hizmet sektöründe ve imalat sektöründe ücretli çalışıyor. Bu ücretliliğin içerisinde informal çalışma, yani kayıt dışı çalışma ilişkisi de çok baskın, çok yüksek. %30'larda
Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı. Dolayısıyla ücretlileşme tabii ki bunun alt başlıkları olarak vasıfsızlaşma, teknisyenleşme, gelir kaybı gibi birçok alt başlığı da var. Ama sonuçta emeğin aldığı payın azaldığını, hele hele salgın boyunca ciddi bir azalma yaşadığını görebiliyoruz. Bütün ekonomik önlem paketlerine, destek paketlerine rağmen Türkiye ekonomisi önemli bir darbe aldı tabii ki. Şimdi hocam, yükseköğretim diplomasıyla yapılan hekimlik, avukatlık, mühendislik gibi profesyonel mesleklerin gelir kaybı yaşadığını görüyoruz. Hı hı. Bir de son zamanlarda sıklıkla böyle literatürde de karşımıza çıkan diploma enflasyonu dediğimiz bir şey var. Var. Diploma enflasyonu dediğimiz şey bu profesyonel meslek gruplarının gelir kaybı yaşadığını gösteren bir şey mi? Nedir tam olarak bu? Diploma enflasyonu aslında Batı toplumlarının 70'lerde ve 80'lerde tartıştığı kavramlardan biri. Yani o kadar çok eğitim sermayesi, eğitim belgesi topluma yayılıyor ki, o kadar çok insan artık eğitim alıyor ve üniversite eğitimine ulaşıyor ki artık o belgelerle yapılan işlerin değeri azalıyor. Bu Batı toplumları için, belli Batı toplumları için geçerli bir kavram olabilir. Çünkü onların üniversite sisteminin topluma açılması, buna yüksek öğretimin genişlemesi de diyoruz, 50'lerde ve 60'larda olmuş bir şey. Bizde ise 50'lerde 60'larda olmadığı gibi çok yeni yaşandı. Yani 2000'lerin ikinci yarısında ve 2010'lu yıllardan beri yaşadığımız bir şey. Artık çok daha fazla insan yüksek öğretime erişebiliyor. Bir üniversitede 4 yıllık veya 2 yıllık bir programa kayıt oluyor. 8 milyonun üstünde kayıtlı toplam üniversite öğrencisi var. Brüt okullaşma oranı çok yüksek. Bütün dünyada neredeyse yüksek. Avrupa ortalamasının, OECD ortalamasının zaten üstüne çıktı son 10 senede. Dolayısıyla ciddi bir diploma erişimi kolaylaşması söz konusu. Ama bu doğrudan doğruya o diplomalarla yapılan işlerdeki gelir kaybını açıklayan bir değişken mi? Bundan ben hiç emin değilim. Yani diploma sahibi insan sayısının, üniversite mezunu insan sayısının artmasıyla belli meslekler, hekimlik, avukatlık, mühendislik, öğretmenlik, sosyoloji, belli mesleklerdeki gelir kaybının azalması arasında doğrudan ve nedensel bir ilişki var mı? Ben çok sanmıyorum. Bu kadar nedensel, bu kadar doğrudan bir ilişki de olmaması lazım. Bu tabii ki akla ilk gelen açıklama. Ama arada meslek dünyası dediğimiz bir şey var. Yani o mesleklerin çok ciddi yapıları var, kendi iç yapıları var, kendi içinde bir piyasası var, kendi içinde bir çalışma şartları var. O çalışma şartları içerisinde yeni gelen insanlar daha düşük ücretlere, daha düşük gelir biçimlerine mecbur kalıyorlar aslında. Biraz aslında kuşaklar arası bir farklılaşma var. O yüzden onu farklı bir kavramla yeniden düşünmekten yanayım. Yani nitelikli emeği karşılayacak istihdam piyasalarına ihtiyacımız var. Bu açık bir gösterge. Ama profesyonel meslek gruplarının nicelik olarak genişlemesi doğrudan gelir kaybı yaşadıkları anlamına gelmiyor. Bunu doğrudan bir nedensellik kuramıyoruz. Gelmiyor ama şunu da görüyoruz. Bu da yine bizim raporda grafik olarak sunduğumuz bir gösterge. Profesyonel dediğimiz üniversite diplomasıyla yapılan mesleklerin ortalama gelire oranı ve asgari ücrete göre kazancı seviyesi düşüyor. Yani tabii ki her yıl daha da artıyor ama ortalama kazanca ve asgari ücret kazancına oranladığımızda bu profesyonel meslekler o oranı düşüyor. Göreceli olarak o kadar hızlı artmıyor. Artık orta gelir seviyesinde meslek grupları birbirine yakınsıyor. Ama bu şu demek aynı zamanda yönetici konumundaki insanlar ve işveren konumundaki insanlar diğerlerinden farklılaşıyor. Bütün meslek gruplarından farklılaşıyor. Daha fazla, daha yüksek kar elde etmeye başlamış durumda son 10 senede. Bu çok önemli bir gelişme, dinamik. Çünkü eğitimden beklenen, toplumsal yapıdan beklenen statü kazanımı, refah edinimi, beklentilerini, hayallerini, arzularını engelleyen, orada bir çatlak oluşturan bir dinamik. Bununla bir önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl bununla geçecek gibi görünüyor açıkçası. Türkiye, OECD ülkeleri arasında ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin oranı bakımından öteden beri en yüksek ülke. Ve rapor bize söylüyor ki 2017'den 2020'ye ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin oranı daha da arttı. Arttı. Türkiye'de gençlerin eğitim ve istihdamına yönelik politikalar nasıl şekillendirilmeli ki bu tablo tersine dönsün? Evet, yani ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı bakımından Türkiye öteden beri maalesef yüksek. %30'lara yakın bir genç nüfusun
herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı olmadığını, herhangi bir çalışma hayatının aktif olarak olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Bu diğer OECD ülkelerinin çok çok üstünde bir oran. Ve yeni bir dinamik de değil. Ama bunun çok kalabalık bir grup olduğunu da biliyoruz. Yani 18 yaşında liseyi bitirmiş ama üniversiteye devam etmemiş, aslında bir işe girmek isteyen ama bir yandan da iş aramayan, en azından bir nedenle, mesela salgın nedeniyle iş aramayan bir genç de buna dahil. 24 yaşında üniversiteyi bitirmiş bir genç de buna dahil olabiliyor. Dolayısıyla kalabalık, heterojen bir grup ama oranı çok yüksek. Bu genç nüfusun istihdama katılımı noktasında, topluma katılımı noktasında çok alternatifli bir politikaya ihtiyacımız olduğu çok açık. En azından şunu görüyoruz ki Türkiye'de yeni istihdamlar, yani yeni açık iş pozisyonları daha çok hizmet sektörünün ve imalat sektörünün vasıfsız denilen işlerinde yoğunlaşıyor. Ama üniversite mezunu yüz binlerce insan o işlerde, o işlerin elde edeceği kazançla, statüyle yetinmek istemiyor. Yani becerilerini geliştirmek istiyor. Üniversitede elde ettiğini düşündüğü becerilerin ilerleyebilmesini, tanınmasını, bir karşılık bulmasını bekliyor. Dolayısıyla şuna ihtiyacımız var. Üniversite mezunlarına yönelik odaklı ve temalı aktif istihdam politikalarına ihtiyacımız var. Aktif iş gücü piyasası politikalarına ihtiyacımız var. Bu da çok yönlü bir çalışmayı gerektiriyor tabii. Yani kısa vadede bu oranların hemen tersine dönmesi mümkün görünmüyor. Zor maalesef. Peki raporun hazırlık evresinden konuştuk, bazı teknik özelliklerinden konuştuk, temasından, içeriğinden de birçok şeyden bahsettik. Son olarak raporun temel bulgularından hareketle öneriler geliştirdik. Bu da birçok raporda yapılmamış bir şeydi. Bize bu öneriler ne söylüyor? Bize ve politika yapıcılara raporun önerileri ne söylüyor? Yine çok başlıkta önerilerimiz var. İki tanesini aktarayım. Bir tanesi bu toplumsal eşitsizlikler konusunda daha ayrıntılı, daha temiz, daha işe yarar. Politika yapıcılar için de, kurumlar için de, sivil toplum için de işe yarar bir şekilde veri setlerine ihtiyacımız var. Yani hane halkı diyoruz mesela. Hani aynı haneyi paylaşan insan topluluğu. Bu insan topluluğunun sadece nüfus, demografik sayılarına artık ihtiyacımız yok. Yani Türkiye'de hane halkı büyüklüğü şu kadardır diye biz de raporda işliyoruz. Ama aynı zamanda gelir seviyesine ihtiyacımız var. Gelir de yetmiyor. Aynı zamanda eğitim seviyesine, statüsüne, çalışma şartlarına, istihdama katılımına ihtiyacımız var. Hangi kentsel bölgede, hangi kentsel imkanlara kavuştuğuna, erişebildiğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla toplumsal eşitsizlikleri çok daha kılcallarıyla bilebilmemiz, analiz edebilmemiz lazım. Bunun için de veri oluşturan kurumların veri kaynaklarını detaylandırması lazım. İkinci bir önerimiz tabii ki kamu hizmetleri alanında. Yani sağlık ve hukuk hizmetleri Türkiye'de son 10-15 yılda çok reforme oldu. Çok yeniden düzenlendi, büyüdü, genişledi. Hem insan kaynağı bakımından hem hizmet kapasitesi bakımından. Ama toplumun beklentileri de yükseldi. Artık toplum 40 sene önceki, 50 sene önceki gibi işte doktora erişmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda değil. Veya herhangi bir ihtilafını, herhangi bir uyuşmazlığını gidermek için avukat bulmak zorunda. Yani avukatı aramakla vakit geçirmek zorunda hissetmiyor kendini. Hem sağlık sisteminden hem hukuk sisteminden çok büyük beklentilerimiz var. Bu da iyi bir şey. Bu bir normalleşme, geç gelmiş bir normalleşme. Ama sağlık ve hukuk sisteminin iş kapasitesi, insan gücü kapasitesi bunu ne kadar kaldırabilir? Bundan emin olmak lazım. Daha doğrusu bunu planlamak lazım. İlk derece mahkemelere 8 milyon civarında yeni dosya geliyor her sene artık ve bu giderek artacak. Ne kadar yargı profesyonelimiz var, ne kadar avukatımız var, avukatlarımızın hangi becerileri ne kadar yeterli ve onu nasıl geliştirebiliriz soruları. Yani bir planlama meselesi hem sağlıkta hem hukukta, çünkü sağlık ve hukuk çok temel alanlar. Hem kamusal haklarımız hem de güvenmek istediğimiz, inanmak istediğimiz hizmetler de kamudan. Dolayısıyla bunların planlanması gerektiğine dikkat çekmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.